Osmanlı İmparatorluğu'nun en sert ve acımasız sultanı olarak bilinen 4. Murad'ın uyguladığı disiplin bazen sınırları zorluyordu. Peki bu sert ve acımasız tutumların ardında sadece iktidar hırsı mı vardı, yoksa bu davranışlarının kökeni, çocukluğunda yaşadığı derin travmalar da mı saklıydı? Bu videoda Sultan 4. Murad'ın karanlık yönlerini, onun geçmişindeki acı veren olaylarla birleştirerek bir liderin soğukkanlı sertliğinin aslında bir çocuğun yaralı ruhunun yansıması olabileceğini inceleyeceğiz. Hazırsanız bu merak uyandırıcı yolculuğa başlayalım. Tarih yolculuğumuzda bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sultan 1. Ahmet, Beylerbeyi tarafında çıktığı avda atını 4 nala koşturduğu sırada sarayda ise başka bir heyecan yaşanıyordu. Sultan 1. Ahmet'in yaz mevsimini geçirdiği Üsküdar'daki İstavroz Bahçesi Sarayı'nın odaları yeni doğmuş bir bebeğin ağlama sesleri ile yankılanmaya başlamıştı. Mahpeyker Kösem Sultan, 27 Temmuz 1612 günü bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Bu bebek, nur topu gibi bir erkek çocuğuydu. Ataları gibi muzaffer olsun, dünyada ve ahirette ne muradı varsa bulsun diye ismini Murat koydular. Kösem Sultan, ilk erkek çocuğu Murad'ı doğurup kucağına aldığında, kendisi gibi tarihin akışını değiştireceğini ve Devlet-i Aliye'ye damga vuracağını tahmin etmiyordu. Sultan 1. Ahmet ise, Şehzade Osman ve Şehzade Mehmet'ten sonra 3. oğlunun da dünyaya gelmesiyle birlikte iyice rahatlamış, soyunun devam edeceği ve hanedan erkeksiz kalmayacağı için Allah'a sonsuz kere şükrediyordu. Şehzade Murad'ın çocukluk yılları çok güzel başlamıştı. Sultan 1. Ahmet'in saltanat yıllarında Osmanlı Devleti'nde huzur hakimdi ve bu huzur ortamı saraya da yansımıştı. Şehzade Murad ise annesi Kösem Sultan'ın koruması altındaydı ve Kösem Sultan her bir şehzade ve kızlarının eğitimiyle yakından ilgileniyordu. Şehzadelerini birer sultan adayı olarak yetiştiriyordu. Şehzade Murat, öz kardeşlerinin dışında üvey kardeşleri Şehzade Osman ve Mehmet ile de iyi anlaşıyor, birlikte çok güzel vakit geçiriyorlardı. Kardeş katlinin kaldırılmasının da etkisiyle sultanın çocukları arasında ilk defa bu kadar güzel bir bağ kurulmuştu. Artık şehzadeler kendi hayatlarının devamı için kardeşlerini tehlike olarak görmüyorlardı. Bir şehzade tahta çıkmak için kardeşlerini öldürmek zorunda değildi. Sadece sırasını bekleyecekti. Fakat hanedanı saran bu huzur ve güven ortamı fazla uzun sürmeyecekti. Ölümün soğuk yüzü kendini başka bir yerden göstermeye başlamıştı. Sultan II. Osman, tahta çıktığında örnek aldığı Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminin şaşasını tekrar yaşatmak isteğiyle bir takım değişimler yapmak istemişti. Halktan kopmuş ve yalnızlaştırılmış son dönem Osmanlı padişahlarının aksine halkıyla bütünleşen bir gazi hükümdar olmayı hedeflemişti. Saltanatıyla birlikte özellikle askerlerin düzenini sağlamaya, taşradaki kuvvetlerin durumunu düzenlemeye yönelik hamleler yapmaya başlamıştı. Ayrıca bizzat kendisi kıyafet değiştirerek sık sık İstanbul'da teftişe çıkıyor, askerlerin gittiği meyhane, bozahane gibi yerlere baskın düzenliyor, yakalanan Kapıkulu'nu sert şekilde cezalandırıyordu. Sultan II. Osman, Lehistan Seferi için Edirne'ye ordunun başında gitmiş, askere dağıtılan bahşişleri ödemekte tutumlu davrandığı gibi ulemanın da arpalıklarını kestirmişti. Onun bu tutumu Kapıkulu askerini ve ulemayı oldukça rahatsız etmişti. Ayrıca Kapıkulu'na 3 ayda bir verilen maaşın dağıtılması sırasında Dilaver Paşa'nın ocaklardaki sayıyı azaltma yolunda bazı tedbirler alması, padişaha karşı var olan güvensizliği daha da artırmıştı. Lehistan Seferi sırasında Hotin önlerinde kuvvetli bir tahkimat kuran Leh ve Kazak ordusuna karşı yapılan hücumlar, bizzat Sultan II. Osman'ın büyük çabasına rağmen bir netice vermemişti. Paşalar arasındaki çekişme ve rekabet, idari beceriksizlikler, başarısızlığın başlıca sebebi olmuştu. Bunun üzerine Sultan II. Osman, sadrazamı azledip yerine Dilaver Paşa'yı getirmişti. İstediği başarıyı elde edemeyen ve bunu ordunun düzensizliğine bağlayan Sultan II. Osman,
İstanbul'a döndükten 5 ay sonra hacca gitmek üzere hazırlık yapmış, bu maksatla Anadolu yakasına geçmek istemişti. Bu olay duyulunca padişahın Süleyman Ağa'nın tahrikiyle Anadolu'ya geçerek Yeniçerileri kaldırmak üzere asker toplayacağı yolunda abartılı haberler yayılmaya başlamıştı. Padişahın hacca gitme arzusu ulema tarafından da hoş karşılanmamıştı. Şeyhülislam ve ulemanın padişahı bu kararından vazgeçirme çabaları sonuç vermemiş, çadırların Üsküdar'a geçirildiği haberi isyanın ilk kıvılcımlarının çıkmasına sebep olmuştu. Kendilerine karşı yapılan baskılardan ve arpalıklarının kesilmesinden dolayı gücenmiş durumdaki ulema, ocaklarının geleceğini tehlikeli gören ve büyük bir tehdit algılamasıyla hareket eden Yeniçerilerle birleşmişti. 2 gün boyunca süren isyanlar sonunda Sultan II. Osman tahttan indirilip Yedikule zindanlarına götürülmüş ve orada boğularak öldürülmüştü. O sırada henüz 10 yaşında olan Şehzade Murat, gözlerinin önünde cereyan eden olaylar karşısında çaresiz kalmış, abisi Sultan II. Osman'ın başına gelen bu üzücü olay yüreğinde derin yaralar açmıştı. Çocukluğundan beri desteğini gördüğü, aynı zamanda sultanı olan abisi, isyancılar tarafından o güne kadar görülmemiş bir muameleyle öldürülmüştü. Henüz bu olayın şokunu üzerinden atamadan, yaşadığı bir diğer olay, onun için tehlikenin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyordu. İsyan sırasında, şehzadeler Üsküdar'a nakledilmek için dışarı çıkartıldıklarında, kapı ağalarından birisi, şehzadelere öldürmek kastıyla saldırmış, bu durumu fark eden başka kapı ağaları, son anda yetişerek Şehzade Murat ve kardeşlerini ölümden kurtarmıştı. Şehzade Murat, Sultan II. Osman'ın tahttan indirilip, 1. Mustafa'nın 2. defa cülüs ettirildiği süreçte tam olarak ne olup bittiğini anlayamamış olsa da, bu sırada yaşadığı endişe ve ölüm korkusunun çocuk ruhunda silinmez derin izler bırakmıştı. Sultan I. Mustafa'nın 15 ay süren 2. saltanatı sırasında, özellikle payitahttaki kargaşa azalmak yerine giderek artmaya başlamıştı. İsyancılar, emellerine ulaşmış olmanın ve koskoca Osmanlı padişahını katletmenin sağladığı rahatlıkla devleti kontrol altına almaya başlamışlardı. Diledikleri sadrazamları azlettirip yerine istedikleri kişileri getirebiliyorlardı. Bir tarafta isyancıların başlattığı olaylar, diğer tarafta Sultan II. Osman'ın ölümüne tepki gösterenlerin başlattığı olaylar sebebiyle İstanbul'da o güne kadar benzeri görülmemiş bir kargaşa hakim olmuştu. Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle ilk saltanatı sadece 96 gün süren Sultan I. Mustafa'nın bu ikinci saltanatı sırasında oluşan otorite boşluğunda İstanbul'daki askerlerin zorbalığı, bunu kendi menfaatlerine alet eden devlet adamlarının zorbalıkları ve eyaletlerde başlayan isyanlar sonunda tekrar bir padişah değişikliğini kaçınılmaz kılmıştı. O sırada 11 yaşında olan Şehzade Murat, amcası Sultan I. Mustafa henüz hayatta ve padişahken tahta oturtularak padişah ilan edilmişti. Huzurlu bir çocukluk geçirdiği sırada tüm hayatı bir anda değişen Şehzade Murat, daha sünnet bile olmadan fitne ve fesadla alabildiğine çalkalanan ve yıkıma doğru süratle yol alan Osmanlı Devleti'nin başına geçirilmişti. Cülüs töreninin ardından 5 gün sonra sünnet ettirilmiş ve Osmanlı Devleti'nin 17. padişahı olarak ateşten gömleği üzerine geçirmişti. Padişah olduğu için artık bazı şeylerin onun için daha kolay olabileceği düşünülse de, aslında durum hiç de öyle olmayacaktı. Genç yaşta sevdiklerini kaybetmekle başlayan acı günleri, omuzlarına yüklenen bu ağır yükle birlikte başka acıları da beraberinde getirecekti. Sultan IV. Murat, saltanatının ilk dönemlerinde süreci tam olarak kavrayamamış olsa bile, annesi Kösem Sultan durumu yavaş yavaş kontrol altına almaya başlamıştı. Artık valide sultanlığa yükselmiş olan Kösem Sultan, oğlunun saltanatının ilk yıllarında Sadrazam Kemankeş Ali Paşa ile birlikte devlet işlerinde söz sahibi konumuna gelmişti. Sultan IV. Murat ise belki de yaşının küçük olmasının oluşturduğu olumsuz algıyı değiştirmek için spor yapmaya, kendini geliştirmeye odaklanmıştı. Fakat bu algıyı yıkması hiç de kolay olmayacaktı. Onun hakkında söylenen olumsuz sözler kulağına geliyor ve onda kapanması güç yaralar açıyordu. Ana kuzusu, çocuk padişah gibi yakıştırmalar onu her defasında derinden etkiliyor
zaten derinlerde hissettiği yetersizlik duygusunu iyice körüklüyordu. Sultan II. Osman'ın isyancılar tarafından öldürülmesi olayı onu temkinli olmaya itiyor, özellikle de dışarıya karşı zayıf görülmemek için yoğun gayret gösteriyordu. Deyim yerindeyse, henüz 11 yaşında olan bir çocuk, güçlü bir lider gibi görünmeye çalışıyor ve ister istemez acımasız bir yapıya bürünüyordu. Bunu yapmak zorundaydı. Çünkü etrafı onu baskılamaya, kontrolü altına almaya çalışan insanlarla çevriliydi. Oysa bunun farkındaydı ve bir yandan bazı planlar yapmaya başlamıştı. Çünkü o her ne kadar bu durumda olsa bile damarlarında Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın kanını taşıyordu. Ülkesini ve devletini kimseye teslim etme niyeti yoktu. Bir yandan kendi planlarını kuruyor, bir yandan da çevresini idare etmeye çalışıyordu. Her şeyi bir anda değiştirmenin imkansız olduğunu, zamana ve sabra ihtiyacı olduğunun farkındaydı. İlk yapması gereken şeyin etrafına güvenebileceği kişileri toplaması olduğunu biliyordu. Fakat bu, yapması kolay bir şey değildi. En büyük engel ise konumlarını her pahasına korumak isteyen devlet yöneticileriydi. Bu yöneticiler, isyancı askerlerle birlikte hareket ediyor, devlet işlerinde, özellikle olumsuz giden durumları saklıyor ve her defasında genç sultana abisi Sultan II. Osman'ın akıbetini hatırlatarak, deyim yerindeyse ona aba altından sopa gösteriyorlardı. Vezir-i-Azam Kemankeş Ali Paşa, Sultan IV. Murad'ın henüz çocuk olmasından ve onun tahta geçmesinde etkisi olduğundan yararlanarak başına buyruk bir yönetim uygulamaya başlamıştı. Bağdat'ın İran kuvvetlerince işgal edildiğini gizlemesi ise onun sonunu getirmişti. Sonunda bu yanlış siyasetinin kurbanı olarak Kösem Sultan'ın oğlunu yönlendirmesi sonucu 1624 yılında idam ettirilmişti. Günden güne kendini geliştiren ve güvendiği insanlardan oluşan bir ekip kurmaya çalışan Sultan IV. Murad, Diyarbakır Beylerbeyi Hafız Ahmet Paşa'yı 1625 yılında Vezir-i-Azam ve Serdar-ı Ekrem görevine getirmişti. Sultan IV. Murad'ın tahta geçmesinin ardından sürekli ayaklanmalar çıkmış, İstanbul'daki zorba askerlerin isyanları karşısında çoğu zaman çaresiz kalınmıştı. İsyanlar sonucunda genellikle isyancı zorbaların dediği olmuş, ilk olarak defterdar Yahni Kapan Abdülkerim Efendi, ertesi yıl Topal Recep Paşa'nın tahrikiyle eski sadrazam Vezir Gürcü Mehmet Paşa öldürülmüştü. Bu zorlu yıllarda Sultan IV. Murad'a, yaşı ilerledikçe işleri, Kızlar Ağası Mustafa Ağa'nın yardımıyla yürüten annesinin vesayeti ağır gelmeye başlamıştı. Kuvvetli bir iradeye sahip olduğunu ispat eden, ara sıra kıyafet değiştirip şehirde dolaşarak her şeyin aslını öğrenmeye çalışan padişah, devletin idaresini ele almak için hazırlıklara başlamıştı. Fakat Sultan IV. Murad'ın yönetimi tam anlamıyla eline geçirmesinin başlangıcı, Vezir-i-Azam olmak isteyen Topal Recep Paşa'nın zorbaları, Vezir-i-Azam Hafız Ahmet Paşa aleyhine kışkırtılması sonucu çıkan isyan hareketi olmuştu. Zorbalar, 7 Şubat 1632 günü At Meydanı'nda toplanıp 3 gün arka arkaya saraya giderek Sadrazam Hafız Ahmet Paşa, Şeyhülislam Zekeriyazade Yahya Efendi, Yeniçeri Ağası Hasan Halife ve Musahip Musa Çelebi dahil olmak üzere padişahın en yakın adamlarından 17 kişinin başlarını istemişlerdi. Sultan IV. Murad, ayaklanma çıkaran isyancıların saraya gelerek Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın kendilerine teslim edilmesini istemeleri sonucu zorbaları yatıştırmak ve onlarla anlaşmak için ayak divanı kurmuştu. İsyancıların bir türlü sakinleşmemesi üzerine Sadrazam Hafız Ahmet Paşa, askerin yatışmayacağı, hatta sonunda işin Sultan IV. Murad'ın tahttan indirilmesine kadar gidebileceği endişesiyle askerin ortasına atılmış ve dövüşe dövüşe ölmüştü. Rivayete göre Hafız Ahmet Paşa, isyancıların arasına atılmadan önce, "Padişahım, benim canım senin yoluna fedadır. Yeter ki beni sen öldürme. Bırak onlar öldürsün ki şehit olayım," demiş. Bu duruma oldukça üzülen ve gözyaşı döken Sultan IV. Murad ise zorbalara, "Allah peygamber korkusu bilmez alçaklar. Unutmayın ki intikam gecikir ama asla yaşlanmaz," demişti. Böylece Recep Paşa amacına ulaşmış, sonunda sadrazam olmuştu. Fakat bununla da yetinmeyip yerini daha da sağlamlaştırmak için kendine rakip gördüğü kişileri bertaraf etmek için farklı hesaplara girmişti. Sultan IV. Murad, isyancıları tertiplediğinden şüphelendiği ve o sırada Tokat'ta olan Hüsrev Paşa'yı öldürtmüş
başını İstanbul'a getirtmişti. Bu olayı da lehine kullanmak isteyen Recep Paşa, isyancıları tekrar kışkırtarak saraya yürütmüş ve padişahı ayak divanına çağırmışlardı. Recep Paşa bununla da yetinmeyip Sultan 4. Murad'a ayak divanına çıkmadan önce abdest almasını tavsiye ederek bir nevi isyancıların isteklerini kabul etmezse sonunun abisi Sultan II. Osman gibi olabileceğini ima etmişti. İsyancılar, Yeniçeri ağası Hasan Halife, Musahip Musa Çelebi ile Başdefterdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesini istemiş. Bununla da yetinmeyip padişaha itimatları kalmadığını söyleyip şehzadeleri görmek üzere Babüs Saad'e önüne çıkarttırmışlardı. Ancak yine sakinleşmeyen isyancılar sonunda Hasan Halife, Defterdar Mustafa Paşa ve Musahip Musa Çelebi saklandıkları yerlerde bulunup öldürülerek at meydanındaki ağaca asılmıştı. Çevresindeki güvendiği ve sevdiği insanları birer birer kaybeden Sultan 4. Murat, yıllardır içinde taşıdığı intikam duygusunu artık dizginlemekte zorlanmaya başlamıştı. Bunda özellikle de Musahip Musa Çelebi'nin öldürülmesi büyük bir etken olmuştu. Çünkü Sultan 4. Murat Musa Çelebi'nin öldürülmemesi için elinden geleni yapmış, isyancılar tarafından öldürülmemesi şartıyla onu Recep Paşa'ya emanet etmişti. Asiler yaşanan bu son olayların artık bardağa taşırdığını ve Sultan 4. Murad'ın bir gün mutlaka kendilerinden intikam alacağını anlamışlardı. Bu sondan kurtulmak için onu tahttan indirerek yerine şehzadelerden birini çıkarmayı düşünmüşlerdi. Fakat bu konuda aralarında anlaşmazlıklar çıkmış, elebaşılardan Rum Mehmet daha fazla ileri gidilmemesi gerektiğini söylemişti. Yeniçeri ağalığına getirilen Köse Mehmet Ağa ise isyancıların tüm planlarını padişaha bildirmeye başlamıştı. Alınan önlemler sonucunda Sultan 4. Murad için planlanan tahttan indirilme planı başlamadan bitirilmişti. Durum bu safhadayken Sultan 4. Murad doğrudan kendi otoritesini kurmak için harekete geçti. Öncelikle zorbalaşan devlet adamlarını bertaraf etmek, bilhassa şahsen nefret ettiği ve yalnız İstanbul'daki isyanlarla değil, Anadolu'daki bazı ayaklanmalarla da ilişkili gördüğü Recep Paşa'yı ortadan kaldırmakla işe başladı. 18 Mayıs 1632 günü yapılan divandan sonra Recep Paşa'yı içeri çağırtarak zamanında kendisine abdest almasını tavsiye eden Recep Paşa'ya "Gel beri topal zorbabaşı, bire kafir, abdest al" dedikten sonra onu öldürtmüş ve yerine tabanı yassı Mehmet Paşa'yı getirmişti. Bu ani darbe sipahileri ve onlara yardım edenleri şaşkına çevirmişti. Sultan 4. Murad'ın devlet idaresini eline almasında ve demir yumruğunu zorbaların başına indirmesinde 1632 yılında yapılan Sinan Paşa Köşkü toplantısı son derece önemli olmuştu. Bu toplantıya vezirler, Yeniçeri ağası, ocak ağaları, zabitler ve ulema katıldığı gibi at meydanında adeta devriye gezen zorba ileri gelenleri de davet edilmişti. Devletin içinde bulunduğu durum etraflıca konuşulmuş, alınan kararla zorbalar dahil herkes padişahın emrinden çıkmayacaklarını ve tam bir sadakatle ona bağlı kalarak aldığı kararlara saygılı olacaklarına yemin etmişlerdi. Buna göre her kim padişahın emirlerine uymazsa asi sayılacak ve katledilmesi vacip olacaktı. Sonunda toplantıya katılan bu ileri gelenler hazırlanan Hükmü Hümayun'u imzalamış, böylece Sultan 4. Murad'ın temizlik harekatı başlamış oluyordu. Sultan 4. Murad, temizlik harekatına ilk önce İstanbul'dan başlamış ve bunu Revan'la Bağdat seferleri boyunca bütün Anadolu'da devam ettirmeye özen göstermişti. Sultan 4. Murad'ın kendi katı otoritesini sağlama yolundaki sert hareketleri birçok haksız uygulamaya da yol açsa da sonunda asayiş yavaş yavaş sağlanmaya, bozulmuş olan devlet düzenine çekidüzen verilmeye başlanmıştı. Bu uygulamalar sonunda meyvesini vermiş, Bağdat ve Revan kalelerinin fethi gerçekleşmişti. Çocuk yaşta tahta çıkan Sultan 4. Murad'ın 20 yaşında başlayan asıl saltanatı çok uzun sürmemiş, 8 yıl sonra 28 yaşında vefat etmiştir.